Şimdiki durağımız neydi? Fındıklı Köy. Fındıklı'da köy kafesine oturdum. Yiyecek bir şey yoktu. Sadece bisküvi yedim. Bisküvi yiyip çay içtim. Biraz bisikleti şarj ettim. Şimdi hiç şarj kullanmamaya çalışıp Araovacık köyüne gideceğim. Yokuş aşağı görünüyor zaten. Ya da genelde düz. Yolda fena değil. Güzel, gölgelik. Hava serin. Çok zorlamayacak gibi sanki beni bu yol. Orada da düzgün bir kahvaltı yapıp bisikletimi iyice şarj edip yolda gene gördüğüm bir mesire alanını, Edremit'e yakın yani Edremit'e, oraya da gittiğimde Edremit'e bayağı bir yaklaşmış olacağım. Biraz toprak bir yol olduğu için ağaçların yaprakları tozdan sarı görünüyor. Renksiz, gri bir ton var. Ama aslında bayağı yeşillik bir yer. Sadece yol kenarı tozdan dolayı gri. Şimdi fren kullanarak gitmem gerekecek. Onun için çekim yapamayacağım. Hakikaten de bayağı yüksekten yürüdüm. GoPro'yu genelde elimde taşıyorum. Çünkü sürekli kayıtlı olmasını istemiyorum. Hem öyle bir yerim yok. Onları daha sonra aktarabileceğim bir yer yok. Kayda gir çık ya da ne çektiğini görme çok anlamsız oluyor. Bisikletin gidonuna bağlayabilirdim. Onu da beceremedim. Öyle elimde taşıyorum onun için. Gölü çekemedim inerken. Öyle işte gölü de arkamızda bıraktık. Arkamdaki manzaranın çok güzel görünebileceğini düşündüm ama umarım güzel görünüyordur. Geçtik galiba ya. Çekemedim. Neyse böyle çekince bir şey anlatmam gerekiyormuş gibi geliyor. Çok parça parça bölümler oldu. Daha da yolumuz uzun. Şarj konusunu ve hafıza konusunu idareli kullanmam gerekiyor. Her şeyin şarjını ve şarjını ve
okları böyle döküyorlar. Sonra bunu ahbun diyorlar. Tezek yapıyorlar. Bundan kullanıyorlar. Ya da evlerinin sıvasını döküyorlar. Yani biz köydeyken öyle yapıyorduk en azından. Bokunu getiriyorsun böyle döküyorsun yolun kenarına. Ya da herkesin ahbunu oluyor. Ahbununa döküyorsun. Genelde o bacasının arkasında damına yakın. Yani ahırlara yakın bir yer oluyor. Sonra tarlanı gübre olarak kullan. Tezek olarak kullan. Damın duvarlarını sıvı olarak, yalıtım malzemesi olarak kullan. İşlevsel. Bu da güzel bir mısır tarlasıymış. Hadi kaçtım ben. Araovacık köyüne geldik de burada sanırım benim tahmin ettiğim gibi yemek, kahvaltı yapacağım bir yer olmayacak gibi. Haritadan büyük bir köy gibi görünüyordu. Yani görece tabii ki Fındıklı'ya göre çok büyük. Ama bayağı köy. Oha, onun memeleri niye bu kadar? O nasıl süt veriyor? Siz niye böylesiniz ya kardeş? Ben o kadar iri meme görmedim hayatımda hiçbir inekte. Bir yanlışlık var onda ya. Abo. Sizin genetiğinizle mi oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Neyse, köye geldik. Şimdi kahvaltılık bir yer umarım bulacağız. Çünkü tek umudum oydu. Sandığım kadar küçük bir köy değilmiş hakikaten. Yani güzel, şirin bir köy. Marketi var, balık bile satıyorlar. Hatta tekel bile olabilir biraz daha geçsem. Burada bir lokanta buldum. Abi çok sıcakkanlıydı. Benim için dışarıya masa bile çıkardı. Normalde masa çıkartmıyormuş buraya. Ben rica ettim, abi dedim nereye yapılıyor, niye buraya masa çıkartmıyorsun diye. Ve çıkarttı. Oraya kadarını biliyor musunuz bilmiyorum da talim alanı, mesire alanı, talim alanı, mesire yeri varmış. Yani buradan ne kadar? 49 bir 50 kilometre yolda. Gaz Dağı'nda. Dağda. Ya zaten buradan bir 931 metre. Çok da değil, 931 metre çıkışı var. O hanları geçtikten sonra bilmem ne ablanın yeri var böyle. Orası mı acaba? Ondan sonra aynen Gülsüm Ana'nın yeri var. Gülsüm Ana'nın yeri, tamam. Oradan sonra. Güzel valla. O artık dağı aşıyor Edremit'e sallanınca. Evet, ondan sonra da orada bir gün konaklayıp ondan sonra da Edremit Asos'a ne verdiyse gideceğim. Ayran ya da kola ister misin? Şalgam varsa şalgam olur. Yap. Yap. Dur, bekle. Tamam oğlum. Tamam kızım, daha doğrusu. Girmeyelim dedi. İyi girmeyelim. Sonra ben 5 yıl falan da öğretmen evinde çalıştım. Orada ne iş yaptın? Son 5 yıl. Oranın lokalini işlettim. Pandemi döneminde. İçkili lokal değil mi? İçkili değil. Artık yok, içkili de almadı öğretmen evlerinde. Öyle mi? Tabii İvan evi gibi oldu. İstediğimiz gibi olmuyor maalesef.
Köyde ikidir tekel görüyorum. Yani bira satan iki yer gördüm en azından. Ama çıkışına doğru geldim. Bir tane daha görsem alacağım dedim, artık bu kadar yeter, ama şansımı kaybettim. İlk kez bir köyde bira satan bir yer gördüm. Onda da ne yapacağım, bisiklet kullanırken bira mı içeceğim dedim. Almadım. Yanıma koysam neredeyse yer yok. İşte sidik gibi olacak bir yer bulup oturana kadar ne anlamı kalacak? Bu engelmelerden dolayı almadım, ama bir yer daha görsem alacağım dedim. O da köy çıkışına doğru geldik artık. Bakın keçiler görünüyor mu? Bu yalancı bir yokuş muhtemelen de. Burayı hallettik sayılır. Aslında keçileri çekmek için şey yaptım, onlar da çok geride kaldılar. Bazı şey düşünemiyorum şu anda sıcaktan. Bütün beynime, vücuduma, her yerime güneş geçti zaten. Şu kadar yükle şunu, bisikleti elektriksiz bu kadar getirmek bile benim için muazzam büyük bir olay. Evet. Bir yokuş aşağı maceramız daha başlıyor. Bu yazın yediğimiz hurmaların kışın acı acı çıkışı olacak, onu da sizinle paylaşacağım. Tatlı tatlı yediğimiz hurmaların acı acı, değil mi? Şimdi düşünmeden şu tatlı yolun keyfini çıkartalım. Çünkü daha 36 kilometre yolumuz var. Kilometre yolu. Bayağı bir kısmında çıkacağız diyorum ama sürekli iniyoruz. Ben çıkacağız dedikçe de iniyoruz. Yanlış bir yere gitmiyorumdur umarım. 50 kilometre ile başladık. 36 kilometre kaldı. Ve ben daha yokuş çıkmadım. Az öncekini saymazsak o da bir şey değildi. Keçilerin arkasından tırmandık öyle. Oy. Yani bu yol böyle hafif meyilli çıkış gibi ama hep böyle çıkış olsun. 50 kilometre çıkış olsun, ne olacak? Tatlı tatlı çıkılır bu. Elektriksiz çıkılır yani, bu nedir? Hep böyle çıkış olsun. Bir yerde uzun kollu bir şey giymem gerekecek. Kollarım gerçekten perişan oldu. Şu anda Kovacık köyünü geçiyoruz. İyi, şirin, güzel, hoş bir köydü. Köy güzel görünüyor ama içlerine giremedim, ama hoş, tatlı. Sağa mı döneyim? Bu olayı özlemişim. Köy yaşamını özlemişim. Özlüyorum yani hakikaten. Ama çocuk olsam özlerim köyü. Yani büyük olup köyde ne yapacağım? Kahvede amcalarla pinekleyeceğim mi? Köy çocukken güzel bir yer. Bence. Ya da benim gibi çocuk kalan 40 yaşında insanları toplarsam bir köye, o köy de güzel olur. Yaşarım orada da. Uzaktan köpecikler beni gördü. Peşime takılmak istiyorlar herhalde ama. Neyse, bu köyde bitti.
çalışmaya başladık ve açar açmaz da 3 kademeye düştük. Yalandan 4 kademede geziniyormuş elektriğimiz. Yalancıktan. Yarınlar bitsin. Beni ısırmadan. Beni ısırmayın ha. Bana saldırmayın. Kankişler. Suyun sıcak olup olmadığına bakacağım. Benim derdim o. Sizinle bir derdim yok. Altına üşüşmüşlerdi aralar. Suyu açınca hepsi rahatsız oldu. Tabii rahatsız oldukları için. Beni de niye sokmasınlar şimdi. Bir de onunla uğraşmayalım pedal çevirirken. Hadi bir çekil. Aa bu soğuk. Bu su soğukmuş. Bu arada ben de yolumun ne kadarını tamamladım. Çok müthiş bir yokuş, hala daha çıkmamakla birlikte 31 kilometrem kalmış. 50 kilometrem vardı. Mesela şöyle çaydan su çekip bostanını, tarlasını sulayabiliyor. Saçma değil mi? Bu tarlalar yağmur suyuyla olmuyor yani. Bu arada yokuşlar da başladı. Bütün yollar şöyle olsun. Her yere gidilir yemin ediyorum. Ne güzel bir yol kullanıyor. Serin, gölgelik, düz. İşte. Her güzel şeyin bir sonu var. Gerçi ben şu güneşe de razıyım. Yine şu yolda gideyim. Elektriğim sınırlı olduğu için kullanmamaya çalışıyorum diyordum ama bu arada birinci kademe de açık gidiyormuş. Kahretsin. Neyse şimdi kapattık. Evet, bu yolun sıkıntısı şeymiş arkadaş. Emniyet şeridi olmadığı için ve gidiş geliş bir yol. Bayağı kamyon geçerken taciz edercesine geçiyor. Yani seni bekleyeyim de yani sıkışması zor, sol şerite geçebilir ama işte yandan oldu ki araç denk geldi.
karşıdan. Sen de yolun ortasından gidiyorsun. Hiç hani bekleyeyim azıcık freni basayım dertleri yok. Kamyoncuların da yok, otomobillerin de yok. Neyse ki sakin bir yol. Karkım yolu diye geçiyormuş bu arada. Biz talim alanı Mesire yerine gidiyoruz. Mesire yeri umarım gene bizi bu mesire yerleri patlatmaz. Navigasyonun evri döndü gene. Bu yol bayağı güzel ya. Ha, gönül isterdi ki kamerayı çıkartayım, drone'u çıkartayım, güzel güzel görüntüler çekeyim size. Kendime. Vallahi sizi düşünüyorsan namertim de. Yani insan çekmek istiyor ama şu çantadan, şu yorgunluktan. Yani bir de şu yolun keyfini de çıkartamamış oluyorsun. Koyacaksın kamerayı, geçeceksin oraya, süreceksin. Zaten ölmüşsün. Ondan sonra geri döneceksin. Tripodunu toplayacaksın, kameranı toplayacaksın, yerleştireceksin. Yapboz gibi çanta zaten bir yerleştirdiğim haliyle bir daha yerleştiremiyorum. Bir sığdırdığımı bir daha sığdıramıyorum. Ama manzara çok güzel. Yani çekmek gibi bir derdin olmasa şu manzarayı sadece kendin için de yaşasan inanılmaz keyifli bir yol. İnanılmaz. Yani şu yola çıktığım için gerçekten ha, bir de benim gözlükler bu arada sarı ya, renkler daha güzel görünüyor ha. Şimdi çıkartınca biraz daha mavimtırak oldu. Ana. İyi, ben bunları sarı filtre atayım o zaman ya. Çünkü gözlüğü çıkartınca büyüsü kayboldu sanki biraz. Ya da ben bu renk tonuna çok alıştım. Dur, size de sarı filtre atayım şimdi. Oluyor mu acaba? Böyle daha güzel değil mi? Ah, yapamadım. Burada ufak bir duş molası gibi bir şey vereceğim. Suyu da soğuk ve güzel. Hop, daha bunu unuttuk. Şimdi şu problemi yaşıyorum. Yolu ortalayıp gitmiyorum. Şöyle gitmiyor. Tamam. Emniyet şeridi yok. En sağdan. Şeride en yakın. Tekerimin de eskaza böyle düşmeyecek. Otlara da çarpmayacağım şekilde gidiyorum. Bölünmüş o. Sollama yapmakta yasak çizgisi var. Eyvallah. Da ben bir traktör değilim. Ben bir araç değilim. Beni sollaman 3 saniye. Yani şu yolda görüyorsan önünde bomboş bir alan. Hafif ya, hafif. Ben mi yanlış düşünüyorum? Hafif şöyle şu çizgiye bir tekerin geçse yeter ya. Bir imtina et, bir tekerin geçse yeter. Ve 10 saniyede önümdesin. Bisikletimle ben hızımla cümrümle zaten 10 kilometre hızla gidiyorum ya. 10 kilometre hız. Ama arkadan kornaya dadanıyor ben böyleyken. Arada 80 yılda bir araç geliyor ya da gelmiyor.
Şimdi şunlar gelirken bir tane de arkamdan gelsin. Bu el sallamak için. Bunlar var, el sallamak için korna çalanlar. Onlar gelirken bir de, ya gelmediğinde bile yapıyorlar ya. Hadi gelirken, karşıdan gelirken ben olabildiğince zaten yavaşlayıp şöyle yapıyorum zaten. Şunu yapıyorum karşıda araç varken. Neyse, ben mi yanlış düşünüyorum bu konuda? Abartıyor muyum, yoksa trafik konusunda bilgim olmayan bir şey mi var? Ama yani şu yolda benim hakkım yokmuş, bir bisiklet sürme hakkım yokmuş gibi davranmalarını da istemiyorum. Ben bu yolda bisiklet sürebilirim. Bu yolda bisiklet sürmeye, senin otomobil sürmeye yetkin olduğu kadar da yetkim var. Dediğim gibi yanlışsam düzeltebilirsiniz. Hayır, bir tane örnek gelse şimdi göstereceğim. Sürekli çekim yapmadığım için tanık olmuyorsunuz da, bir olmadı, iki olmadı ya. Kamyonun teki resmen yolun dışına attı beni ya. Hiç umrunda da olmadı. Hızından da bir gram eksiltmedi. Durdum resmen. Kenara çekip durdum ya. Ben ona yol vermek için durdum ya. O şöyle tenezzül etmedi. Karşısına araç falan geldi de yok. Hafif bir tekerini hafif çizgiye değdirmeyi tenezzül etmedi ya. Bu arada yani şarjım ve yol orantısına bakacak olursa 13 kilometre yolum kaldı. 2 diş hala daha şarjım var. Çok da kullanmıyorum. Hiç gayret ediyorum hala daha şarjımı. Yolda da müthiş bir yokuş. Şu ana kadar yok. Hafif tatlı değinde devam ediyoruz. Bazen de düz. Evet, bu yokuş hakikaten yokuşmuş. Ve biraz uzun oldu. Tat kaçırdı. Riskleri de içerisinde barındırıyor. Bayağı bir risk barındırıyor içerisinde. Kilometre bu şekilde çıkabilir miyim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. 10 kilometre bu şekilde çıkamayabilirim. Gerçekten çıkamayabilirim. Hafif tatlı yokuş falan diyorduk. O iyiydi. Böyle devam edecek sandım bir an ya. Bu gerçekten hoş olmadı. Hiç. Ve gideceğim yerde elektrik bulabilecek miyim? Bir tek bir şey biliyorum, su bulabilirim. Su bulabiliyorum. Ama elektrik yok. Bir de şu anda internet de yok. Birazdan mı? Biliyorum, Allah'tan korkmuyor da değil. Evet, ve bir teke düştü. Tek kademeye de düşürdük şarjı. Bundan sonra her şey risk. Gene ucu ucuna, gene her şey. Allah'ım yarabbim ya. Oh. Hala daha 9.4 kilometre yol var.
şarj bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. İşte bu. Harika. Bitmiyor. Gerçekten bitmiyor bu. Dayanabilecek miyim bilmiyorum. Ya da bu şarj dayanabilecek mi ben dayansam da. Yani şarj bittiği anda bu bisikleti ben elimle falan çıkartamam. Gavur ölüsü gibi ağır şu anda bisiklet. Yürüyeyim elimde ne yapayım edeyim bir 5 kilometre taşıyayım da mümkün değil. Mümkün değil ya. Bilmiyorum, tek derdim bitmemesi. Bir de hala daha korna çalıp selam veriyorlar. Vermeyin abi, selam verecek, selam alacak halim mi kaldı benim? Bir yerde bir şekilde yokuş aşağı inmem lazım, yoksa sıçtık. Bu yokuşun bir yerde bitmesi lazım. Gittiğimiz yerde de benim neyin beklediğini de bilmiyorum ya. Saat 7 oldu. Vallahi şarjımız bitmeden iyi bir yer bulduk. Aç karnımızı doyurduk. İyi kötü çayımı da demledim. Yani son gıdım şarjımızla yine yolda kalmadık. Bu sefer şarj da edebiliyorum. Ama daha çadır kurmadık işte. Serin olduğu için birazcık sivrisinek yok, o yönden şanslıyım. Hemen yanında bir tane çeşme var. Şuradan gibi soğuk su akıyor. Hemen şurada.
Ben de millet gidince çadır kurabiliyor muyum dedim. Kurabilirsin dediler. Nereye kurayım dedim. Birazcık muğlak konuştu. Millet gidince şuraya atarsın dedi. Şuraya. 11'de açıyorlarmış sabah. İyi dedim. 12'de kapatıyorlarmış. Kapanınca ben de bir yere çadırımı kuracağım.